Selamlar herkese, ben Ulaş. Bu videoda Minecraft'ta nasıl chunk loader yapılacağını göstereceğim. Bilmeyenler için videoya geçmeden önce chunk loader'ın ne olduğunu bir anlatayım. Bildiğiniz gibi Minecraft'ta yaptığımız bütün farmların çalışması için etrafında veya yakınında bulunmalıyız. Farmın bulunduğu bölgeden belli bir blok kadar uzaklaşırsak bildiğiniz gibi farm çalışmayı bırakıyor. Chunk loader ise sanki farmın bulunduğu yerde bir oyuncu varmış gibi farmın sürekli olarak çalışmasını sağlıyor. Yani bir chunk'ın oyundaki belli bir bölgenin sürekli olarak tekrar yüklenmesini sağlıyor. Yani orada bir oyuncu varmış gibi o bölgedeki farmların veya diğer her şeyin çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Evet, oyuna geçtim. Şimdi farmı yapmadan önce nereye yapacağımızı bir netleştirelim. Arkadaşlar, oyunda F3 ve G'ye bastığımızda daha önceden görmediğimiz çizgilerin karşımıza çıktığını fark edeceksiniz. F3 ve G'ye aynı anda basarak bu çizgileri karşımıza çıkarabiliriz. Oyunda bulunduğunuz chunk arkadaşlar sarı ve mavi çizgilerle belirtilir ve bu chunk'ın etrafındaki diğer chunk'lar da kırmızı çizgilerle sınırlandırılmış şekilde duruyor. Her 16'ya 16'lık alan bir chunk oluyor arkadaşlar ve bizim yapacağımız chunk loader etrafındaki diğer chunk'ların da çalışmasını sağlıyor. Yani tam buraya bir chunk loader yaptığımızda 3'e 3'lük bir chunk alanının çalışmasını sağlayacak arkadaşlar. Yani bu chunk loader yaptığımızda 48'e 48'lik bir alan çalışmaya başlayacak arkadaşlar. Şimdi bu çizgiler gözümüzü rahatsız etmesin diye F3 ve G'ye basarak kapatıyorum. Ben daha önceden rahatça ayırt edebilmemiz için etrafını böyle taş tuğlalarla kapattım. Arkadaşlar, chunk loader yaparken önemsememiz gereken bir konu daha var. Tekrar F3G'ye basarak açıyorum. Arkadaşlar, yaptığımız chunk loader'ın bir kısmı bu tarafta ve bir kısmı da bu tarafta olamaz. Bu chunk loader tek bir chunk'ın içine yapılmış olmalı. Bu da arkadaşlar sistemin bozulmasını sağlayabilir. O yüzden chunk loader yapacağımız yer oldukça önemli. Evet, şimdi yapımına geçebiliriz. Arkadaşlar, öncelikle yukarıya doğru bakan bir tane fırlatıcı koyuyorum. Gördüğünüz gibi deliği üst tarafta. Daha sonra arkadaşlar bu fırlatıcıya bir tane huniyi bağlıyorum. Ardından bu huninin üzerine arkadaşlar klasik 2'ye 3'lük bir nether portal yapıyorum. Ardından bu fırlatıcının üst çaprazına bir tane blok koyuyorum. Daha sonra önce fırlatıcının üzerine bir tane ve diğer bloğun üzerine bir tane de algılayıcı ray yerleştiriyorum. Daha sonra bu üstteki algılayıcı rayı kırıyorum. Daha sonra bu algılayıcı rayın üzerine de bir tane basamak yerleştiriyorum. Şimdi fırlatıcının arkasında bir tane kızıltaş meşalesi ve yanına da bir tane şalter koyuyorum. Daha sonra bu algılayıcı rayın üzerine bir tane hunli vagonu yerleştiriyorum. Ve hunli vagon gördüğünüz gibi burada pistonun birazcık içerisine girecek. Hatta birazcık değil, bayağı bir içerisine girecek. Daha sonra geliyorum ve bu portalı çalıştırıyorum. Daha sonra portalın içine giriyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki nether'ın oluşmasını sağladım. Ortam ve çevre sesini birazcık kısıyorum ki çok da yüksek gelmesin. Buradaki portalın oluşmasını sağladıktan sonra arkadaşlar tekrar portalın içerisine giriyorum ve diğer dünyaya ışınlanıyorum. Bu dünyaya geldikten sonra buradaki algılayıcı rayın üzerine bir tane normal vagon yerleştiriyorum. Ve bu normal vagon diğer nether tarafına gitti. Portalın diğer tarafına geçti. Portala girerek nether'a giriyorum ve gördüğünüz gibi burada diğer vagonumuzu bulduk. Şimdi bu vagonu kırıyorum. Ardından vagonun olduğu yerdeki portalın her iki tarafındaki blokları da kırıp buraya netherrack yerleştiriyorum. Daha sonra bu netherrack'ları arkadaşlar çakmakları kullanarak yakıyorum. Şimdi farmın diğer tarafına geçeceğim. Chunk loader'ın diğer tarafına. Evet, chunk loader'ın diğer tarafına geldik. Ve arkadaşlar, aslına bakarsanız şu anda chunk loader'ımız hazır. Şimdi sadece bunu çalıştırmamız gerekiyor. Bunu nasıl çalıştıracağız arkadaşlar? Bunun için iki tane vagona ihtiyacımız var. Bir tanesini buradaki fırlatıcının içine koyuyorum. Ve diğerini de buradaki algılayıcı rayın üzerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada sürekli arkadaşlar vagon değişmeye başladı. Bir vagon gidiyor ve geliyor. Vagon gidiyor ve geliyor. Sürekli. Ve bu şekilde arkadaşlar şu anda chunk loader'ımız tamam, çalışıyor. Gördüğünüz gibi etraftaki bu 3'e 3'lük bütün chunk'ın tamamının çalışmasını sağlıyor arkadaşlar bu chunk loader. Eğer arkadaşlar chunk loader'ınız çalışmıyorsa buradaki fırlatıcının içine
bir değil de 2 tane veya 2 değil de 3 tane vagon koymayı deneyebilirsiniz. Bu sizin bulunduğunuz server'ın, sunucunun lag durumuna göre değişecektir veya oynadığınız dünyanın lag durumuna göre değişecektir. Eğer bir tane içine vagon koyduğunuzda çalışmıyorsa 2 tane, 3 tane artık çalışana kadar buradaki vagon sayısını arttırmayı deneyebilirsiniz. Muhtemelen en fazla 3 tane vagon koyduğunuzda kesin olarak çalışacaktır. Ama eğer server'ınız laglı değilse bir tane vagon koymanızda çalışmasına yetecektir arkadaşlar. Sadece fırlatıcının içindeki vagon sayısını arttırmanız gerekiyor bu arada. Eğer çalışmazsa algılayıcı rayın üzerindeki vagon sayısını arttırmanıza gerek yok. Chunk Loader'ı durdurmak için de arkadaşlar geliyorum ve buradaki şaltere sağ tıklıyorum. Ve şalteri kapattığımda gördüğünüz gibi Chunk Loader çalışmayı durdurdu. Eğer şalteri açarsam Chunk Loader tekrar çalışmaya başlayacaktır. Evet arkadaşlar, Chunk Loader'ın yapımını gösterdim. Bu şekilde Chunk Loader yaparak farmlarınızın etrafında olmasanız bile farmlarınızın çalışmasını sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum fakat bitirmeden önce söylemek istediğim küçük bir şey var. Normalde bugün kum ve çimento farmı, önümüzdeki perşembe günü ise gözlemcisiz çalışan şeker kamışı farmı videosu çekecektim. Lakin arkadaşlar kum ve çimento farmının çalışması için bu Chunk Loader'ın yapılması gerekiyor. Bu Chunk Loader'ın ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Ben de o yüzden öncelikle bu videoyu çekeyim dedim. Dolayısıyla perşembe günü kum ve çimento farmı, ondan sonraki pazartesi günü ise gözlemcisi şeker kamış farmı gelecek arkadaşlar. Yani videoların günü ortalama 3 gün ileriye kaydı. Bunu bekleyen arkadaşlar vardı. Yorumlarda soran arkadaşlar vardı. Ben de onlara belli bir zaman vermiştim. Bu zamanlar 3 gün ileriye kaydı arkadaşlar. Bu video önemliydi kum ve çimento farmı için. O yüzden öncelikle bunu atmak istedim. Kusura bakmayın. Tamam, eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olup zillere tıklayarak videolardan bildirim alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.